çok ince seçilmiş kelimelerdir. Virgülüne kadar çok ince seçilmiş ve tartışılmıştır. Yani NATO'da şu 5 maddeyi çıkarmak bir ömür ister. Türkiye'yi İran'ın saldırının içerisine çekmek istiyorlar. Bu kağıttan çıkan, ikinci ve üçüncü maddeden çıkan sonuçlardan bir tanesi şudur. 2027 vurgusu amirim savaşın seyrine dair de bize bir ipucu veriyor mu? Tabii ki. NATO 3.0 burada devreye giriyor. Şimdi bakın, Avrupa müttefikleri ve Kanada. Şimdi burada bir ülke hariç. ABD yok. Bu çok önemli, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Avrupa ordusunun çekirdeği oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi burada çok önemli bir şey söylüyor en son cümlede. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün önemli konuları konuşacağız ama öncesinde bir abone ol çağrısı yapalım istedim. Çünkü yayınlarımızı izleyen her 10 kişiden 6'sının kanalımıza abone olmadığını tespit ettik. Ne yönde çağrıda bulunuyorsunuz? Evet, gerçekten abone olmalarını ben rica ediyorum, istirham ediyorum. Çünkü bu hem yayınlarımızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor, hem de yayınlarımızın izlenmesini engellemeye çalışanlara karşı da bir tedbir. O yüzden bize destek olmak açısından sadece abone ol işaretine tıklayacaklar. Onu yapsınlar, yeterli. Teşekkür ederiz. Amirim bugün yine haritanın başındayız ama çok güncel bir konuyla NATO zirvesine dair. Birincisi, iki tane aslında envanter var. Birincisi, NATO sonunda 5 maddelik sonuç bildirgesinin bir tahlilini yapalım istedim. Kelime kelime ki işte hem maddeler ne demek, bu 5 madde nasıl ortaya çıktı, bizim buradan alacağımız mesajda. Bir de liderlerin kim ne dedi şeklinde bir çalışmamız var. Burada da ülke bazı liderlerin öne çıkan söylemlerde bulunduklarını gördük. Bunlar üzerinden de yine harita üzerinden bir okumasını yaparız ama önce çok sıcak olan, biz de aslında yayına girdiğimizde yeni birkaç saat önce yayınlanan 5 maddelik sonuç bildirgesine bakalım isterim. Sizin dikkatinizi çeken ne olmuştu? Madde gidebiliriz. Şimdi isterseniz birinci maddeden başlayalım. Yani şimdi bir kere şunu söyleyelim. NATO nedir? NATO bir askeri ittifaktır. Askeri ittifaktır ve bunun temeli aslında savunma işbirliği anlaşmasıdır. Yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Birimize saldıran hepimize saldırmış olur. Biz de hep beraber gerekli cevabı şu veya bu şekilde veririz demektir. Bu da NATO'nun 4. ve 5. maddesinde, ittifakın şartlarının 4. ve 5. maddelerinde vücut bulmuştur. NATO'ya üye ülke sayısı kaç derseniz şu anda 32 tane üye ülke vardır. Onlar da 32 ülkeden oluşan, ki Avrupa Birliği 27 ülkedir biliyorsunuz. 32 ülkeden oluşan bir yapıdır. Onu da şöyle çok güzel bir şekilde hazırlanmış, kuruluşundan günümüze NATO dediğimiz zaman işte 12 kurucu üyeyle başlıyor. 1952'de biliyorsunuz bizim 3. müracaatımızda, daha doğrusu 3.'sü davet şeklinde Yunanistan'la birlikte Türkiye 1952'de alınıyor. Dolayısıyla 14 üyeye çıkıyor. Sonra Almanya giriyor 1955'te. Aynı tarihte Varşova Paktı kuruluyor. Sonra 1982'de İspanya giriyor. Sonra 1990'dan sonra da genişleme anlayışı başlıyor. Sonra 2017'de Karadağ, Makedonya, Kuzey Makedonya diyor. Bakın burada çok önemli. Makedonya ismini değiştirtiyor Yunanistan. Yunanistan'ın gücüne bakar mısınız? Diplomatik gücüne bakar mısınız? Değiştirmeden Makedonya'yı NATO'ya kabul ettirmiyor. İsmini değiştiriyor devletin. Sen ismini değiştireceksin diyor. Bu hepimize örnek olmalıdır. Yani duruştan taviz asla olmamalıdır. Sonra uzun biliyorsunuz meselelerden sonra, bu Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türkiye'nin de birçok şartını yerine getirmeleriyle birlikte Finlandiya ve İsveç NATO'ya giriyorlar ve 32 üyeye ulaşıyor. Şimdi NATO 1-0, 2-0, 3-0 diye şimdi hep moda bir terim var ya, NATO 3-0. Nedir? 1-0 ve 2-0'ı bu hem bu timeline üzerinden nasıl gösteriyoruz? Şimdi bu timeline üzerinde şöyle gösterelim. NATO 1-0 1992'ye kadar. 1949'dan 1992'ye kadar. NATO 1-0. Şimdi NATO 1-0 şöyle bir şey. Tamamen Varşova Paktı'na karşı, Sovyetlere karşı kuruluyor. Tehdit var ortada ve o tehdide karşı başka bir blok var. O bloğa karşı ben tedbir alıyorum. Güzel. 1992'de Sovyetler yıkılınca NATO yeni bir safhaya geçiyor. Tehdit değerlendirmesini değiştiriyor. Ortada, çünkü bugüne kadar klasik tehdit ortadan kalkıyor ve genişleme sürecine giriyor. Bakın şuraya kadar, 1992'ye kadar, aslında 1999'a kadar, ama 1992 yılına kadar 4 tane üye alıyor. Yani 16 oluyor. 1999'dan itibaren 2024'e kadar 16 üye daha alıyor. Şimdi 1992'den 2022'ye NATO 2-0 oluyor. Burada hangi tehditten bahsediyoruz? Buradaki tehdit terörizm,
başlayacak işte Afganistan gibi, 11 Eylül gibi yeni bir tehdit tanımlamasına giriyor. İstikrarsızlıklar diyor vesaire diyor. Uyuşturucu dahil, kitle imha silahlarının üretilmesi dahil. Irak'ı bunun içerisine sokuyor. Suriye'yi bunun içerisine sokuyor. Buralarda da işte NATO harekatı yapılmasını istiyor falan. Afganistan'ı NATO'nun 5. maddesi içerisine sokuyor, bana saldırı oldu diyor. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'de falan. Böylece kendini ayakta tutmak için ortada tehdit kalmayınca ittifakın devamlılığı için tehditin hem türü hem şekli hem de boyutu değiştiriliyor. Bir ülke ya da bölge olmaktan çıkıyor aslında bu süreçte. Birazcık tabii Kuzey Atlantik bölgesinden daha doğuya doğru yayılmaya başlıyor. 2022'de yeni bir dönüm noktası oluşuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı. İşte bu da şu anda devam eden NATO 3.0 oluyor. Aslında bir döngüsel tekrardan yolun başına gelinen de bir süreç gibi görebiliriz. Gibi Rusya'ya, ama Rusya'nın yanında Amerika'nın illa ısrarla söylediği ama daha henüz kabul ettiremediği Çin de bunun içerisinde yer alması isteniyor. Şimdi geldiğimiz nokta bu nokta. Peki efendim, sonuç bildirgesinden yine devam edersek. Şimdi sonuç bildirgesine gelecek olursak. Tam yayından da birkaç saat önce 5 maddelik bir sonuç bildirgesi Ankara'da yayınlandı, açıklandı. Kelime kelime ya da madde madde baktığımızda ne mesaj veriyor? Şimdi şunu bir kere söyleyelim. Bu girişten sonra NATO'nun hani gelişimini 1949'da kuruluşundan itibaren 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden itibaren kuruluşu anlattıktan sonra aslında bu bildirgeyi daha iyi anlayabiliriz. Neden? Çünkü bildirge diyor ki biz Kuzey Atlantik İttifakı olarak ittifakı devlet ve hükümet başkanları Washington Anlaşması'nın 5. maddesi uyarınca. Bu 5. madde, bunu açarsak edelim bilmeyenler için. 5. madde biraz önce söylediğimiz birimiz hepimiz için. Hepimiz birimiz için. Yani bana saldıran sana saldırmış olur, size saldırmış olur. Hepimiz birlikte cevap veririz. Yani bir başkasına saldırmış olan bana da saldırmış olur ittifak üyesi. Aslında 5. maddeye de bir yorumuna dair Belçika Başbakanı'ndan da bir açıklama geldi. NATO'nun 5. maddesi bir müttefik saldırıya uğradığında diğer müttefiklerin onun savunmasını öngörür, ancak bir ülkenin başka bir ülkeye saldırması durumunda tüm ortakların buna katılması zorunlu kılınamaz. Bu NATO'nun ruhuna aykırıdır diyor. Şimdi burası çok ilginç bir madde. Şimdi cümleyi tamamlayayım. 5. maddesi uyarınca kolektif savunmamıza ve transatlantik bağ olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara'da toplandık. Biz yeniden teyit ediyoruz diyor. Teyit etmek üzere toplandık diyor. Ama burada şimdi 5. madde meselesi, mesela 11 Eylül saldırıları oldu. Amerika dedi ki 4 ve 5. madde gereğince dedi, ben dedi herkes Afganistan'a ben harekat yapacağım, askeri müdahalede bulunacağım. Bunu NATO şapkası altında yapacağım. Herkes beni savunsun dedi. Tamam, herkes tamam. Şimdi bu 5. madde ya da herhangi bir maddenin ya da herhangi bir konuda bir karar alınırken NATO'da oy birliği şart. Ya bir kişi hayır dese o karar alınamıyor. Şimdi diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'ne o gün kimse karşı çıkmadı. Peki. Soruyorum şimdi. Herkes dedi ki tamam, hepimiz beraber tepki vereceğiz. Amerika'yı savunacağız. Amerika bir NATO üyesidir. NATO üyesine Afganistan'dan saldırı yap. Nereden çıktı? Afganistan'dan saldırı yapıldığı nereden çıktı filan? Yok öyle bir şey. Amerika dedi. Şimdi peki aynı konuyu Türkiye için düşünelim. İsrail Türkiye'ye saldırsa ya da herhangi birisi saldırsa, NATO'da Belçika Başbakanı'nın söylediğinde dikkate alın. Yani bir zorunluluk değildir. Oylama gerekir diyor. İsrail saldırsa sizce 32 üyeden kaçı Türkiye'yi savunmak üzere karar alınmasını destekler? Türkiye'nin yanında İsrail'e gerekli cevabın verilmesi için askeri tedbir uygulanmasını destekler. Bir harekat yapılmasını destekler. Sizce kaç tane? Bir tane çıkar mı? 2 tane çıkar mı? Ya bırakın oy birliğini. Onun için bunların hepsi subjektif bir şeydir. Yani bu teyit etmek için toplandık. Bunlar güzel laf ama kendileri için. Mesela Yunanistan Türkiye'ye saldırdı. Ne olacak? İkisi de NATO üyesi. Ne olacak? Yani bunların hepsi değişik sorulardır. Yani bu NATO'yu çatırdatır mı? Yoksa Türkiye'ye karşı NATO Yunanistan'ın yanında mı yer alır? Türkiye'yi savunmak yerine saldırının yanında mı yer alır? Gibi hususlar çok önemlidir. Şimdi burada diyor ki birimize yapılan saldırı, aynen okuyorum. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış saldırıdır. Doğru. 5. maddeyi teyit etti birimize. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımızdaki bir milyar vatandaşın barış, güvenlik, refahın temeli olmaya devam etmektedir.
Ne devam ettiriyor temeli olarak barış ve refahın? Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz. Özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımız. Şimdi burası biliyorsunuz NATO'ya üye olmak için demokratik bir devlet olmak lazımdır. Onun için Türkiye demokrasisiyle NATO'ya üye olmuştur. Çok önemli bir şeydir. Ve Türkiye NATO'dan çıkarılsın diyenler bu maddeye dayanmaya çalışırlar her zaman. Türkiye demokratik değil ki. 15 Temmuz'dan sonra mesela 17-25 Aralık gibi olaylardan sonra Türkiye'ye bu yönde haksız taarruzlar yapılmıştır. FETÖ başarısız olunca mesela bu haksız taarruz yapılmıştır. Bu şunu gösteriyor. NATO'ya üyesi tüm devletler özgür ve demokratik uluslardan oluşur. Bu çok önemlidir. Ve burada yine şu kelimenin altını çizmek zorundayım. Uluslar. Ne demek burada kasıt? Buradaki kasıt şu. Her devletin tek ulusu vardır. Fransız ulusu, Alman ulusu, Amerikan ulusu, İngiliz ulusu, Norveç ulusu ve Türk ulusu. Yani bir devlet birkaç ulustan oluşmaz. Her devlet, çünkü burada ittifak mesela, tek ulustan oluşur. Onun için bunun da altını çizelim. Yani bu da çok önemli bir şeydir. Şimdi burada diyor ki caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derecelik yaklaşımımıza olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Caydırıcılık, bakın burada taarruz yok, saldırganlık yok. Caydırıcıyım ben, kimse bana saldırmasın diye. Saldırırsa da savunmaya yönelik. Yani iki kavram var. Caydırıcılık, kimse bana saldırmasın, ben saldırmadan güçlü olayım ki caysınlar, bana saldıramasınlar. Ama saldırırlarsa da savunmaya yönelik 360 derecelik yaklaşımımıza olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu 360 derece enteresan bir laftır. Nasıl açabiliriz? 360 derece şu, diyor ki her boyuttan saldırıyı kapsıyorum ben diyor. Her boyutta caydırıcı olacağım, her boyuttan olan saldırıya karşı da savunacağız. İttifakı ve ittifak üyesi devletleri. Ya bu ne demektir? Mesela bunun arasında siber saldırılar olabilir. Yapay zeka temelli bir takım saldırılar, suistimaller, sabotajlar olabilir. Ki 3. maddede yapay zekaya çok ciddi atıf yapıyor. Tabii. Bunlar 360 derece. Yani bu sağlığa saldırılar olabilir. Mesela böyle salgın hastalıklar gibi. 360 dereceden bakıyorum diyor. Yani şunu demiyor. Bu aslında çok önemli bir sözdür. NATO'nun saldırı ve tehdit boyutunu değiştiriyor. Yani sadece silahla saldırı bana saldırı demek değildir diyor. Ya da ben sadece silahlı kuvvetlerle buna karşı, saldırıya karşı, saldırmaya niyetli olanlara karşı caydırıcılık sağlamayacağım diyor. Mesela bankacılık sistemi. Her şey bunun içerisine gelir. 360 derecelik yaklaşım. Yani sağlıktan bankacılığa, finansa, siber güvenlikten, siber saldırılardan, uzaydan saldırılara, ne bileyim tarım endüstrisi, tarım endüstrisi, her şey bunun içerisine giriyor. Ama ilk maddede bayağı bir özetini yaptık aslında ve ikinci maddede Rusya ile başlıyor. Evet. Aslında tam da NATO zirvesinin gündemiydi. Burayı nasıl açabiliriz? Şimdi Rusya ile başlıyor. Burada ne demiştik Rusya için? Şunu demiştik. 2022'de NATO 3.0 kavramı girdi. 2024 yılı itibariyle dediler. 2022'de başlamıştır bu. Neden? Rusya, Ukrayna savaşıyla Rusya bir tehdit olarak gösterildi. Şimdi diyor ki burada ikinci maddede işte NATO 3.0 burada devreye giriyor. Aslında önceden de girdi ama tam tehdit olarak dediği 360 derece içerisinde somut bir tehditten bahsediyoruz. Rusya'nın Avrupa, Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehditine ve terörizmin süregelen tehditine karşı koymak için müttefikler Lahey savunma taahhütünü yerine getiriyor. Yani biz Rusya'ya karşı Lahey'de yapılan toplantı 2022'deki 2024'te karar verilen o taahhütümüzü yerine getiriyoruz. Lahey'de de zirve yapılmıştı. O zirvedeki taahhütümüzü yerine getiriyoruz. Diyor ki Rusya'nın tehditine ve terörizmin süregelen tehditine iki tane şeye söylüyor. Rusya tehdittir artı terörizm tehdittir. Yani NATO 1.0 ve 2.0'daki iki ana başlık da burada çıkıyor. Burada çıkıyor. Şimdi bu ikisi de buraya geliyor. Yani 1.0'da Sovyetler Birliği'ydi, Varşova Paktı'ydı. 2.0'da terörizmdi. 3.0'da hem terörizm hem Rusya oldu. Rusya Sovyetler Birliği'nden dönüştü. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Terörizm. Kime göre terörizm? Kimin teröristi? Kim neyi terörizm olarak algılıyor? Mesela PKK, YPG terörist mi değil mi? SDG terörist mi değil mi? Kime göre? Şimdi o yüzden her hareket, mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yapılan, menfaatine aykırı hareket eden herkes terörist kılıfına büründürülebilir. Dolayısıyla bölgedeki sadece bölge sınırlaması kalmaz. Gerçekten de mekan açısından da 360 dereceye dönebilir bu.
Mesela Venezuela devlet başkanını terörist ilan edebilirler. Nikaragua devlet başkanını terörist ilan edebilirler. Ya da tam tersi bugün Suriye Devlet Başkanı Şara ile Trump yan yana geldiğinde Trump terör listesinden çıkardığını da söyledi. Bunu da belki bu noktada yorumlayabiliriz. Ya mesela bu çok ilginç bir şey. O konuşmada, ya bugünkü konuşma gerçekten soru işaretleri doğuran bir konuşmadır. Mesela diyor ki Trump Şara'ya diyor ki Şara çok iyi iş yaptı diyor. Şara'nın yaptıklarından gurur duyuyoruz diyor. Suriye'yi diyor terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkartacağız diyor. Şimdi 3 tane konu söylüyor. 3 tane konu. 1. Şara çok iyi iş yaptı. Şara Amerika Birleşik Devletleri için hangi iyi işi yapmıştır? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı çünkü söylüyor. Soru işareti. Bu sorunun bir cevabını verilmesi lazım. 2. Amerika Birleşik Devletleri Şara'nın yaptıklarıyla neden gurur duyuyor? Üçüncüsü, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi terörü destekleyen devletler listesinden çıkartırsa PKK, YPG, SDG de aklanacak mı? O zaman Milli Savunma Bakan, Suriye Milli Savunma Bakan Yardımcısı mesela Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı adam şu anda. Çünkü yaptıkları protokole göre bakan yardımcısı oldu terörist. Şimdi o da aklanacak mı? Şimdi bunlar çok gerçekten sorulması gereken sorular. Sonra Şara da ona cevap veriyor. Başkan Trump'a diyor Suriye halkı teşekkürlerini iletiyor diyor. Teşekkürlerini. Suriye halkı Trump'a niye teşekkür etsin? Ben soruyorum şimdi. Daha düne kadar emperyalist değil miydi Amerika? Nasıl teşekkür ediyor? Neden teşekkür eder? Bugünkü görüşmede olan konuşma basına yansıyanıyla söylüyorum. Şimdi diyor ki burada, gelelim ikinci maddeye devam edecek olursak bu arada parantez açtıktan sonra. 2025 yılında Avrupa müttefikleri ve Kanada temel savunma gereksinimlerine yönelik yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla artırdı. Şimdi bakın Avrupa müttefikleri ve Kanada. Şimdi burada bir ülke hariç. ABD yok. Yani ABD dışındaki tüm ittifak üyeleri savunma gereksinimlerine yönelik yatırımlarını 139 milyardan daha fazla arttırdı. İstediğimiz oluyor diyor. Neden istediğimiz oluyor diyor? Çünkü 2024'te %5 kararı alınmıştı. %5'e çıkartma. Şimdi bunu destekliyor. Diyor ki bu hedefe doğru ilerliyor diyor. Zaten Amerika her şeyi yapıyor diyor. Amerika yani şimdi şu anda düşünün. Amerika Birleşik Devletleri zaten ittifakın bütün harcamalarının %60'ından fazlasını yapıyor. Ki Trump indiğinden beri ülke isimleri vererek tek başına desteklediğini, işte İspanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan gereken askeri desteği görmediğini, kendisini finanse ettiğini söylüyor. Tabii ve NATO'yu yerden yere vuruyor. Bugün İspanya'yı vurdu zaten değil mi? İspanya, hiç sevmiyorum İspanya'yı dedi. Onlarla görüşmek de istemiyorum, ziyaret de etmeyeceğim dedi, ticaret de yapmayacağım dedi. Ve gelip yalvaracaklar bana dedi. 2 nedeni var. İspanya yeterince para ayırmıyor diyor. Gerçekçi bir neden değil. Asıl neden ne biliyor musunuz? İspanya Gazze soykırımına karşı çıktı diye. İsrail'e karşı çıktı diye. Amerika'nın yanında durmadı diye. Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısını desteklemedi diye. Şimdi gelelim. Demek ki bu sonuç raporundan çıkacak diğer kısım şu. %5 gayri safi yurt içi hasılanın %5'inin mutlaka savunmaya harcanması. O da ne diyor? Savunma %5. Doğrudan savunma için %3,5, altyapı için %1,5 olacak. Ama burada 3. maddeye gelirsek biraz da zamanda tasarruflu kullanmak açısından. 3. maddede dikkatinizi çeken nokta neresidir? Özellikle silahlara dair bir vurgu da var çünkü orada diğerlerine farklı. Şimdi burada bir kere şunu söyleyeyim. Savunma sanayi dile getiriliyor. Savunma sanayinin geliştirilmesi 50 milyar dolarlık ikinci maddede onu da söyleyelim. 50 milyar dolarlık büyük bir savunma sanayi anlaşması, kendi içerisinde ticaret yapılması bu Türkiye için de önemli tabii ve savunma sanayi konusunda ticaret yapılmasını söylüyor. Şimdi diyor ki biz geleceği inşa ediyoruz. Daha güçlü bir NATO, daha güçlü Avrupa için. Bakın burada daha güçlü Avrupa. Daha güçlü bir Avrupa'dan kasıt aslında NATO'nun biraz daha pasifize edilmesi, içinden bir Avrupa ordusu çıkartılması. Bu çok önemli, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Avrupa ordusunun çekirdeği oluşturulmaya çalışılıyor. NATO biraz daha zayıflayıp Avrupa ordusu güçlenerek içinden çıkıp NATO'nun pasifleştirilmesi durumu söz konusu olabilir. Ona çok dikkat etmek lazım. Şimdi burada diyor ki Avrupa müttefikleri ve Kanada Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışacak ittifakın savunması için daha büyük sorumluluk üstleniyor. Yani burada diyor ki Avrupa müttefikleri ve Kanada Amerika ile çalışarak
Amerika ile çalışıyorlar bunlar. İttifakı öyle güçlendiriyorlar. Yoksa yani bu kağıttan çıkan 2. ve 3. maddeden çıkan sonuçlardan bir tanesi şudur. Amerika Birleşik Devletleri bir tarafta, Avrupa müttefikleri ve Kanada bir tarafta. İttifakta 2 kanat var diyor. Bu kanat, Avrupa müttefikleri ve Kanada sorumluluklarını yerine getirmiyor diyor. Para vermiyor diyor. Yeterince destek sağlamıyor diyor. Bunu zorlayacak şekilde 2 kanat olduğunu bu bildirgede çok açıkça ortaya koyuyor. Şimdi NATO'nun caydırıcı ve savunması uzay ve siber varlıklarla desteklenen nükleer, konvansiyonel ve füze savunma yeteneklerine uygun bir karışımına dayanmaktadır. Siber var bunun içerisinde. Dijital harp var ve uzay var. Şimdi bunların hepsi füzeler, silahlar, uzayı da kattı bunun içerisine. Siberi de kattı bunun içerisine. Çok ilginç bir durumdur. Ve diyor ki silahlı kuvvetlerimizi, savaş üstünlüğümüzü korumaya kararlıyız. Bir kere biz her boyutta 360 derecede üstün olacağız karşı tarafa. Şimdi silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma, yetkilendirme ve sürdürme ve derin hassas vuruş. Bakın derin hassas vuruş. Ne demek bu? Yani bu Ukrayna-İran savaşından çıkartılan sonuçlardan bir tanesi içeriye doğru, hedef ülkenin içine doğru derin hassas vuruş yapacak ve silahlara ve sistemlere sahip olmalıyız. Entegre hava ve füze savunması sağlamalıyız. Hava ve füze savunması, yani hem havadan gelen her türlü tehdide hem de füzelere karşı savunma. İnsansız sistemler, bakın girdi insansız sistemler çok yoğun şekilde. En son teknolojiler ve istihbarat yetenekleri dahil olmak üzere tüm alanlarda yetenek hedeflerimizi gerçekleştirme yeteneğimize yatırım yapıyoruz. Yani bunlar çok önemli. Füzeye yatırım yapıyoruz. Hava savunma sistemlerine yatırım yapıyoruz. Derin, hassas vuruşa yatırım yapıyoruz. Ama bir de burada silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma, yetkilendirme ve sürdürme konusundaki yeteneğimize yatırım yapıyoruz diyor. Yani silahlı kuvvetleri kullanma, konuşlandırma, yetkilendirme konusunda da biz bir yatırım yapıyoruz diyor. Dolayısıyla asker vereceksiniz diyor. Ve de konuşlanma dediğimiz yer aslında kendi bölge sınırları içerisinde değil. Belki diğer bölgeler. Her yerde. Oralara da yatırım yapıyoruz diyor. Şimdi burada çok önemli bir şey söylüyor en son cümlede. Birlikte çalışabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyoruz. Savaş bulutu demek yani cloud diyorlar ya, bir bilgi kümesi, deposu, hafızası geliştiriyoruz. Yani o da harp alanında, harpler için, kombat için, muharebe için bir bulut, bir dijital kütüphane, bir bilgi sistemi geliştiriyoruz diyor. Ve güçlü yapay zeka modellerini, yapay zeka ve bulut giriyor. Cloud ve yapay zeka giriyor. Şimdi bunlar yapay zekanın da artık hem savunmada hem caydırıcılıkta kullanıldığını görüyoruz. Savunmada ve caydırıcılıkta kullanılıyorsa saldırıda da kullanılabilir anlamı çıkar buradan. Yani o yüzden bu çok önemli. Aslında Ankara zirvesi NATO'nun dijital harp doktrini ve yapay zekaya dönüşümü zirvesidir. Yani bu çok önemli bir dönüşümdür. 4. madde Ukrayna'ya desteğimiz sürecek diyor. Ukrayna'ya 2026 yılı için 70 milyar dolar verdik. 2027'de de vermeye hedefledik. 2027'de en az o kadar vereceğiz diyor. Ve burada askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekteyiz diyor. Aynen, burada Macaristan Başbakanı'nın da söylemi vardı. Ukrayna kurban, Rusya ise zalim, saldırgandır. Ukrayna'ya insani yardımları sürdürüyoruz. Ancak daha önce defalarca dediğimiz gibi Macaristan Ukrayna'ya silah ya da asker göndermeyecektir. Aslında Ukrayna'ya olan yardımları da NATO içerisinde ülkelerin iki farklı tavrının olduğunu görüyoruz bu süreç içerisinde. Şimdi şu ana kadar resmi olarak Ukrayna'ya asker gönderen resmi olarak bir devlet var mı? Yok. Dolayısıyla bu kararın NATO için alınması mümkün değil. Kimse göndermez. Zaten asker bulamıyorlar. 1500 kişi için çıkıyorlar. 500 tane müracaat var. Yani asker yok Avrupa'da. Yani burada da askere ihtiyaç olduğu çok net gözüküyor. Zaten burada da diyor ki sadece askeri teçhizat veririm, yardım ederim. Nasıl yardımsa o da, ama asker değil. Ve eğitim veririm diyor. 2027 yılında da en az eşdeğer seviyeleri sürdürme konusunda egemen taahhütlerini teyit ederler. 2027 vurgusu savaşın seyrine dair de bize bir ipucu veriyor mu? Tabii ki. Bu savaş, bakın daha önceki biz analizlerimizde de söylemiştik. Rusya-Ukrayna savaşı böyle sürüp gider. Herkes işte bunu şöyledir, böyledir, sündüre sündüre gider. İran'da gider. Düşünün şimdi. Rusya'yı denklemden çıkardın. Avrupa'da tehdit kalır mı? Avrupa niye karşı savunma yapıyor şu anda? Niye karşı NATO'yu istiyor? Niye karşı Amerika'yı istiyor? Amerika Avrupa'yı
ne ile tehdit ediyor? Kime karşı yalnız bırakmakla tehdit ediyor? Rusya'ya karşı. Peki İran'ı denklemden çıkartalım. O zaman Amerika'nın Kenger Körfezi'nde, yani Basra Körfezi'nde diğer adıyla Kenger Körfezi ülkelerinde kalmasına somut bir gerekçe kalır mı? Hani rejimleri desteklemek dışında, hanedanları desteklemek için kalmaz. Peki İsrail'in saldırılarına, genişlemesine, silahlanmasına bir gerekçe kalır mı? Kalmaz. Yeni bir tehdit oluşturana kadar kalmaz. Onun için bu hem İran, daha önceden de söylemiştik, hem Ukrayna saldırıları devam edecektir. Herkes bu işten karlı çıkıyor. Ki 5. madde de sözü aslında biraz oraya getiriyor, İran meselesine. Ya bu İran meselesinde şimdi bu çok ilginç bir şeydir. 5. madde, ittifak daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete. Yani bu stratejik daha geniş güvenlik. Yani diyor ki daha önceki kadar değil diyor. Daha da geniş bir güvenlik ortamı söz konusudur diyor. Bunu da tanımlayan stratejik rekabet. Stratejik rekabet içerisinde Çin var, Rusya var, Güney Amerika'daki ülkeler var, Afrika'da rekabet edenler var. Yaygın istikrarsızlık, darbeler, bilmem neler, şunlar, bunlar, işte ayaklanmalar, bunlar. Hibrit tehditler, hibrit tehdit. Çok çeşitli bir araya gelmiş de uyuşturucusu, salgın hastalıkları, şunları bunları ve tekrarlayan şoklara. Ne Mesela, demek? bu tekrarlayan şoklar konusu şu aslında. Mesela Covid salgınları, değil mi? Bankalara siber saldırılar, finansa siber saldırılar gibi şoklar da dahil olmak üzere. Bunlara tekrarlayan şok diyorlar. Bu zaman zaman çıkıyor. Tekrarlayan şok dalgaları. Hibrit tehditler, bunların içerisinde terörizm var, işte terörizmle birlikte uyuşturucu var, birleşmiş birçok tehdit var. Bunlarla beraber diyor, yanıt vermeye, bunların hepsine, ben rekabete yanıt vereceğim, Çin'e yanıt vereceğim diyor, cevap vereceğim diyor. Efendim Rusya'ya cevap vereceğim diyor. Yaygın istikrarsızlık, benim istediğim rejimlerin ayakta kalmasını sağlayacağım, istemediğim rejimlerin gitmesini sağlayacağım demek istiyor. Çok açık konuşuyorum. Çok açık konuşuyorum. Bunların altında yatanlar bunlar. Bunlar böyle çok ince seçilmiş kelimelerdir. Virgülüne kadar çok ince seçilmiş ve tartışılmıştır. Yani NATO'da şu 5 maddeyi çıkarmak bir ömür ister. Herkesin razı olacağı. Ve uyum sağlamaya, yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam etmektedir. Yani ben bunlara karşı hem tedbirli olacağım, hem dayanacağım, hem de tedbir alacağım. Ama burada çok önemli bir şey var. Müttefikler İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte. Yani bu şu demek. Eğer İran nükleer silaha sahip olma durumuna gelirse bu bir NATO sorunu olur. İlk defa bakın İran konusu NATO'nun bir tehdidi olarak belgeye girmiş oldu. Bu kadar net şekilde. Bu kadar net şekilde ilk defa girmiş oldu. Nükleer silaha sahip olmaması. Bakın eğer nükleer silaha sahip oluyor derse birisi ve bir takım belgeler, bilgiler kendince koyarsa, uydurulmuş ya da uydurulmamış, o zaman NATO'nun bu görev alanına girmiş olacak bundan sonra. Ki aslında çok da soyut bir kavram. Çünkü ilk Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdığında nükleer bahaneyle saldırdı. Tümünün yok edildiğini tarafıma çıkardı. 25 Haziran 2025'ti biliyorsunuz. Ve aylar sonra tekrardan nükleer tehditle saldırmaya başladığını, devam da ettirdiğini sürdürdü. Yok ettik dediler. Sonra hayır var dediler. Tekrar saldırdılar. Bu böyle devam. Sonrası daha da devam. Bir, nükleer İran için. NATO'nun hedefi nükleer silaha sahip olma durumu. İkincisi, İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır. Kim çağırıyor? NATO çağırıyor. Peki, şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki trafikte, Hürmüz Boğazı'ndaki seyir sefer özgürlüğü de NATO'nun meselesi haline dönüşmüş oldu mu böylece? Dönüşmüş oldu. O zaman İran'ı Hürmüz Boğazı'nda, mesela Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırı oldu. Şimdi NATO mu müdahale edecek bundan sonra? NATO oraya gidecek, İran'a mı saldıracak? Resmen Hürmüz Boğazı da NATO'nun sorumluluk alanına girmiş oldu böylece. Ki ikinci bölümde Türkiye'ye dair etkilerini de konuşacağız ama bu iki maddede uygulandığında Türkiye'yi nasıl etkiler? NATO'ya dahil olması demek ne demek? Şu demek. Şimdi NATO üyeleri şurada. Şuralar NATO. Değil mi? Bu beyazlar. Değil mi? Bunlar NATO. Bu beyazlar NATO. Şimdi Allah aşkına İran burada. İran'a komşu kim var? Kim var ya? Türkiye var. Türkiye var. Topun ucunda Türkiye. Türkiye'yi bakın defalarca biz buradan yayınlarımızı uyardık değil mi? Türkiye'yi İran'ın saldırının içerisine çekmek istiyorlar
ve bunu NATO şapkası altına sokmak istiyorlar. Dolayısıyla NATO şapkası altında Türkiye'yi ateşe atmak istiyorlar. Ya aman dikkat, aman dikkat. Ama bu imzalanmış bu belge. Bu belge yayınlanmış. Şu andan itibaren İran'ın nükleer kapasitesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyir sefer, ya bir gemiye saldırı oldu, bir şeye oldu, NATO'nun meselesi olur. NATO'nun meselesi olursa denizden Amerikan gemileri, İngiliz gemileri onlar bunlar giderler. Karadan gidecek olurlarsa Türkiye'den başka gidecek yer yoktur. Türkiye İran'la karşı karşıya gelir. Çok dikkatli olmak lazımdır. Ki ikinci bölümde devam edelim. Türkiye'yi direkt olarak etkileri ve Evet. komşularla ilişkiler anlamında da değerlendiriyor oluruz. Evet. Teşekkürler değerli katkınız Ben için. teşekkür ederim.